Merhaba arkadaşlar. Bugün Barma yani Barem Ambalaj firmasının hisse analizini yapacağız. Normalde BIST 100'den başlayarak A'dan Z'ye bir şekilde gidiyordum ancak yorumlardan gelen talep üzerine Barma firmasını öne aldım. Siz de bu videonun altına istediğiniz firmaların hisse analizini yoruma yazarsanız yine onları da önceliklendiririm arkadaşlar. En baştan şunu da söyleyeyim. Ben burada bütün analizini yapıp ayrıntılarını size verip burada artık kararı size bırakıyorum. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu da en baştan söylemek istiyorum. Burada karar tamamen size kalmış. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile 39 kuruşluk satış yapılmış. Geçen yıl bu 2.17 TL'ydi. Yani ciddi bir düşüş gözüküyor. Stok yönetiminde de stok tutma süresi 26.2 günden 73.3 güne yükselmiş. Bu da bir stok yönetiminde verimlilik kaybı olarak gözüküyor. Alacak yönetimine baktığımızda alacaklar 128 güne tahsil edilirken borçlar ortalama 48 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi geçen yıla göre 86.8 gün uzamış. Cari oran trendine baktığımızda cari oran 0.74 gözüküyor. Geçen yıl bu 2.3'tü arkadaşlar. Burada bir likitte daralması mevcut. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayamayabilir. Bu yüzden yetersiz. Likitte oranına baktığımızda yine yetersiz çünkü asit test oranı 0.61 düzeyinde. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıklarının %3.8'ini oluşturuyor. Bu oran geçen yıl %21.5'ti. Bu yüzden de varlıklarda nakit ağırlığına daha az diyoruz. Bir azalış mevcut. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda şirket ödemelerine ek bir nakit girişi olmadan 157 gün daha sürdürebilecek durumda, yani yeterli nakiti bulunuyor. Öz kaynak oranına baktığımızda kaynak dağılımında öz kaynaklar %44, uzun vadeli yükümlülükler %26, kısa vadeli yükümlülükler %31, yani yeterli olarak gözüküyor. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %162 artmış. Tüm borç trendine baktığımızda toplam borç trendine baktığımızda bir artış var. Kaldıraç oranı 0.56. Geçen yılda yine 0.56'ymış. Varlıklar geçen seneye göre daha fazla borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre normal seviyede olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda kritik derecede yüksek çünkü FAVÖK'ün 7 katı arkadaşlar. FAVÖK'e kıyasla yüksek seviyede net borç var. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda öz kaynakların 0.7 katı, öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde olduğunu görüyoruz. Satış finansmanında borç kullanımında bir artış var. Bu da finansman maliyetlerinde artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda bir azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların geçen sene payı %32.6 iken bu yıl %30.6 seviyesine düşmüş. Daha uzun vadeli rahat borç çevrim imkanı oluşabilir diyoruz. Finansal borç ağırlığına baktığımızda bir azalış var. Kısa vadeli borçlar içinde finansal borçların payı %77'den %75'e düşmüş. Bu da olumlu tabii ki. Finansal giderli trendine baktığımızda kısa vadeli borçlar geçen yıla göre %181 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %76 oranında artmış arkadaşlar. Artan finansal giderler kâra negatif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda kâr ile finansal giderler karşılansa da başa baş noktasına yakın olduğu için buna kritik diyoruz. Faaliyet kâr marjında azalış varken net kâr marjında bir artış var. Faaliyet kâr marjı geçen sene %17 iken bu yıl %16'ya düşmüş. Net kâr marjı ise geçen yıl -4 iken bu yıl +1 seviyesinde gerçekleşmiş. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek burada genel yönetim giderlerinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak kârlılığında bir artış var arkadaşlar. %9 öz kaynak kârlılığı geçen sene bu -4'müş. Şirket her 100 TL'lik kaynağına geçen yıl 4 TL zarar ederken bu yıl her 100 TL'de 9 TL kâr elde etmiş arkadaşlar. Ayrıca öz sermaye kârlılığı aktif kârlılığın daha yüksek olduğu için borçtan olumlu yararlandığını da söyleyebiliyoruz. Öz kaynak kârlılığı neden arttı dersek burada kârlılık artışı ve olarak görüyoruz. Öz kaynak kârlılığına baktığımızda aktif kârlılığı ise %8 seviyesinde, geçen yıla göre düşüş yaşanmış çünkü geçen yıl %43.4'müş. Ciro büyümesine baktığımızda azalış var çünkü satışlar %5 azalmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0 bir ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda bir artış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %28 artış, net kârda ise %121 artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda bu uzun vadeli kaynak ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Duran varlıkların içerisinde maddi duran varlık kalemi %73 pay oluşturuyor. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif, ticari faaliyetler sebebiyle edinilen nakit geçen seneye göre %51 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem dönem net kârı.
Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli. Ticari faaliyetlerden yaratılan nakit finansman giderinin 2 katı. Şirket faaliyetleri faiz giderlerini karşılamaya yeterli. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklı nakit çıkışlar. Serbest nakit akışı negatif. İşletme faaliyetleri yatırım harcamaları sonucunda elde edilen serbest nakit akışı eksi 667 bin seviyesinde. Negatif serbest nakit akışı ise borçlanma ihtiyacı artabilir olarak yorumluyoruz. En büyük finansman kalemine baktığımızda borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri olarak gözüküyor. Dönemlik toplam nakit akışı negatif. Dönem sonu miktarı 150 milyon TL seviyesinde. Bir yıl önce barem ambalaja 1000 TL yatırsaydık şu anda ne yazık ki 908 TL'miz olacaktı. Yani %10'luk bir zarar var burada, ancak sadece bu yani net zarar değil. Çünkü burada bir enflasyon verisi yok. Enflasyonla birlikte baktığımızda çok daha ciddi bir zarar olduğunu görüyoruz. BIST 100'e BIST 100'ün ortalaması ise 1176 TL olmuş. Yani BIST 100'ün altında kalmış. Dolara yatırsaydık 1000 lirayı 1199 TL olurdu. Mevduata yatırsaydık 1694 TL'miz olurdu. Rekorlar kıran Bitcoin'e yatırsaydık 2346 TL'miz olurdu. Altına yatırsaydık güvenli liman ise 1582 TL'miz olurdu arkadaşlar. Yani baktığımızda tüm yatırım kalemlerine göre altta kalmış diyoruz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda barman yani barem ambalajın 21.98 olduğunu görüyoruz. Kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe 19.05, imalatta ise 21.99. Yani imalat sektörüyle aynı seviyede, ancak kağıt ve kağıt ürünlerinin biraz üzerinde. Burada biliyorsunuz FK ortalamanın, sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz. Burada biraz üstünde olması sadece FK açısından baktığımızda biraz pahalı olduğunu gösteriyor. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda barmanın 1.7 olduğunu görüyoruz. Yani kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe 2.3, imalatta ise 1.78. İmalatla yine kafa kafaya diyebiliriz. Ama kağıt ve kağıt ürünlerinin altında kalmış. Sektör ortalamasının altında olması bizim için önemli arkadaşlar. Burada işte fiyat olarak biraz daha uygun olduğunu gösterir bize, ama tabii ki sadece bu rasyoya baktığımızda. PEG rasyosuna baktığımızda barmanın 14.98 olarak gözüküyor. Kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün 5.33, imalat sektörünün 0.29 arkadaşlar. PEG rasyosunu eğer biliyorsanız 1'in altında, oran olarak 1'in altında olmasını istiyoruz. Ve sektörün de altında olması bizim için güzel olur. Kağıt ve kağıt ürünleri de 5.33, hani yüksek olmasına rağmen barmanın çok fazla yüksek. İmalat sektörünün 0.29, hani gayet güzel bir ortalaması var. Ama barmanın zaten yine müthiş bir derecede bir farkla yüksek olduğunu görüyoruz. Yani PEG rasyosuna göre çok pahalı bir hisse fiyatı diyebiliriz. Barem ambalaj firmamızda katılım endeksine uygun, yani helal yatırımına önem veren kişiler bunu rahatlıkla alabilirler. Hissenin fiyatı 16.91 TL, hisse başına kar 80 kuruş. Piyasa değerine baktığımızda 4.4 milyar TL, ödenmiş sermayesi 262 milyon TL, net borcu 2.4 milyar TL. Firma değeri de piyasa değeri artı net borç olduğu için 6.8 milyar TL olarak gözüküyor. Temettü veren bir firma değil, yani temettü yatırım yapan kişiler için uygun bir firma değil arkadaşlar. Bedelsiz sermaye potansiyeli de %892 olarak gözüküyor. Evet, barem ambalaj firmamızın analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben burada ayrıntılarını verdim. Burada artık karar tamamen size kalmış. Takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimle de açarsanız bundan sonraki videolarım otomatik karşınıza düşecektir bildirim olarak. İyi günler arkadaşlar.